Merhaba. Bugün sizi zamanın başlangıcından evrenin nihai kaderine uzanan, aklınızın sınırlarını zorlayacak bir yolculuğa çıkaracağım. Bu yolculuktaki rehberimiz ise dahi bir mucit ve fütürist olan Ray Kurzweil. Onun zekanın sadece bizim gezegenimizi değil, bütün bir kozmosu nasıl dönüştüreceğine dair o sarsıcı ve bir o kadar da iddialı vizyonuna bakacağız. Hazırsanız bu devasa anlatının içine dalalım. Her şey aslında şu kışkırtıcı soruyla başlıyor. Zeka, evreni nasıl ele geçirecek? Bakın bu sadece bir teknoloji öngörüsü değil. Bu, maddenin nihai kaderine, evrenin ta kendisine dair bir hipotez. Bir an için durup düşünün. Şu an uzayda süzülen o cansız göktaşı var ya, işte onunla sizin beyninizdeki nöronlar arasındaki tek fark ne biliyor musunuz? Atomların nasıl düzenlendiği, yani bilgi. Peki madem zeka, maddeyi organize ederek bilinci bir kere yaratmayı başardı, evrenin geri kalanı neden sonsuza dek sessiz ve bilinçsiz kalsın ki? İşte biz de tam olarak bu sorunun izini süreceğiz. Hikayemiz, bildiğimiz o büyük patlamayla değil, evrenin ilk bilgi işlem anıyla başlıyor. Çünkü Kurzweil'e göre büyük patlama aslında zekanın tohumlarının, evet tohumlarının maddenin en temel yapısına ekildiği o ilk andır. Zamanı en geriye, tam 13,8 milyar yıl öncesine saralım. Kurzweil diyor ki bu evrenin ilk yazma işlemiydi. Henüz ortada ne yaşam vardı ne de beyin. Ama bilgi en basit parçacıkların kurallarında, atomların etkileşimlerinde kendine bir yer bulmaya başlamıştı bile. Yani bugün eğer yapay zekanın o baş döndüren yükselişini konuşuyorsak şunu unutmamak lazım. Bu işin tohumları ta o zamanlar evrenin en temel fizik yasalarının içine atılmıştı. Şimdi geldik bütün bu anlatının kalbine. Her şeyi açıklayan o anahtar kavrama. İvmelenen getiriler yasası. Bu yasa bize ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ilerleme öyle düz bir çizgide, sabit bir hızda gitmez. Tam tersi, her yeni gelişme bir sonraki gelişmenin çok daha hızlı olmasını sağlar. Yani düz bir yolda gitmiyoruz, sürekli dikleşen bir rampada tırmanıyoruz. Evrenin o ilk zamanlarındaki milyarlarca yıllık o yavaş, uyuşuk değişim var ya, işte o zamanla milyonlara, sonra binlere, en sonunda saniyelere sıkışacak. Unutmayın, bu yasa birazdan göreceğimiz her şeyin arkasındaki motor güç. Bakın şu zaman çizelgesi o yasayı o kadar güzel anlatıyor ki atomların oluşumundan ilk yaşama geçişe bakar mısınız? Neredeyse 10 milyar yıl. Yani aklın hayalin almayacağı bir süre. Ama sonra ne oluyor? Bakın aralıklar nasıl da çılgınca daralıyor. Yaşam başlıyor, Kambriyen patlaması, insan beyni, teknoloji ve hop geldi Kurzweil'in o meşhur tekillik dediği ana. Milyarlarca yıl süren o yavaşlık binlerce yıla hatta 10 yıllara sıkışıyor. İşte üstel büyüme tam da bu demek. Yolculuğun en başına dönelim, ilk evreye. Sahnede sadece iki oyuncu var, fizik ve kimya. Kurzweil diyor ki, fizik yasaları adeta evrenin işletim sistemi gibi. Hani Windows, macOS gibi. Atomlar da bu sistemdeki ilk mantık kapıları, en temel işlem birimleri. Sonra kimya oyuna giriyor ve bu atomları birleştirip molekülleri oluşturuyor. Bunlar da evrenin ilk veri yapıları oluyor. Her şey acayip yavaş evet ama bakın karmaşıklık ve bilgi saklama yeteneği yavaş yavaş artmaya başlıyor. Milyarlarca yıl boyunca bu temel atıldı ve sonra zeka kendine çok daha iyi bir yuva buldu. Biyoloji. Ama bu yeni yuva hem bir zaferdi hem de bir hapishane. Zeka yavaşlığın prangalarına vurulmuştu. İşte az önce bahsettiğimiz şey tam olarak bu. Her şey kimyanın en temel kurallarıyla başladı. Atomların birbirleriyle o bağ kurma isteği var ya, işte o evrenin ilk bilgi işlem denemesiydi. Bir karbon atomunun diğerleriyle kurduğu o bağlar, işte bilgi cansız maddenin içine tam da böyle kodlandı. En basit, en ilkel haliyle. Ve sonra asıl devrim geldi. DNA. Zekanın kendini kopyalayabilen bir şeye ihtiyacı vardı. İşte DNA, evrenin bulduğu o mükemmel dijital koddu. Düşünün, sadece 4 harf. A, T, G ve C. Ama bu 4 harf, yaşamın bütün bilgisini taşıyan devasa bir veri tabanı. Doğal seçilim ne peki? O da bu kodu sürekli daha iyi hale getiren, en iyi çalışanları seçip devam ettiren milyarlarca yıllık bir optimizasyon algoritması. Ama bir sorun vardı. Tüm bu dahiliğine rağmen biyoloji acayip yavaştı. Zeka karbon temelli bir bedenin sınırlarına hapsolmuştu. Biyolojinin kendi içinde yarattığı bir sonraki devrim neydi? Beyin. Beyin, evrenin o akıl almaz karmaşıklığını alıp kendi içine sığdıran, onu simüle eden ilk biyolojik süper bilgisayardı.
Yaklaşık 100 milyar nöron, trilyonlarca bağlantı. Resmen inanılmaz bir örüntü tanıma makinesi. Zeka artık sadece hayatta kalayım demiyordu, kendi varlığını, etrafını anlamaya, hatta geleceği tahmin etmeye çalışıyordu. Ama beynin de ölümcül bir kusuru vardı. Tek bir kelimeyle hız. Kafatasımızın içindeki o inanılmaz güç biyokimyasal sinyallerle çalışıyor. Bu sinyaller de modern bir çipteki elektronik sinyallere göre milyonlarca kat daha yavaş kalıyor. Milyonlarca kat. Eğer zeka evreni ele geçirecekse bu hız problemini bir şekilde çözmek zorundaydı. Biyolojinin bu yavaşlığına daha fazla katlanamayan zeka, evrimini beklemekten sıkıldı. Ve o an, o karbon prangalarını kırmak için kendi kaçış rampasını icat etti. Adı ne mi? Teknoloji. Aslında şu söz her şeyi özetliyor değil mi? Olay artık bir biyoloji sorunu olmaktan çıkıp bir mühendislik sorununa dönüştü. Evrim artık kör, rastgele bir süreç değildi, artık zekanın kendi kendini bilinçli bir şekilde tasarladığı bir sürece dönüştü. Teknoloji, zekanın biyolojiden kurtulup ışık hızına doğru koşmaya başladığı o büyük kaçış anıydı. Peki zekanın bir sonraki adımı ne? Kendi mimarisini, yani beyni çözmek. Kurzweil'ın oldukça iddialı bir öngörüsü var. Diyor ki, bu 10 yıl bitmeden insan beyninin nasıl çalıştığını tamamen çözeceğiz. Nasıl mı? Tersine mühendislikle. Yani bir makineyi söker gibi beyni inceleyip nasıl çalıştığını anlayacağız. Ve bir kere beyni anladık mı, onu kopyalayabiliriz, hızlandırabiliriz, hatta yedekleyebiliriz. Artık zeka, biyolojinin tesadüflerine kalmayacak. Mühendislik hassasiyetiyle tasarlanacak. Ve geldik hikayenin en sarsıcı, en dönüştürücü kısmına. İnsanlık tarihinin bildiğimiz haliyle bittiği, yepyeni bir varoluşun başladığı o ana. Yani tekilliğe. Şimdi tekillik deyince aklınıza bir teknoloji fuarı falan gelmesin. Bu öyle bir şey değil. Tekillik, değişimin hızının bizim aklımızın alabileceği seviyeyi aştığı bir an. Hani kara deliklerin olay ufku vardır ya, ötesini göremeyiz. İşte tekillik de öyle bir şey. O andan sonra dünyanın nasıl bir yer olacağını bugünkü beyinlerimizle hayal etmemiz neredeyse imkansız. Bu bir son değil. Aksine biyolojik prangalarımızdan kurtulduğumuz, türümüz için yepyeni bir başlangıç. Peki bu devasa dönüşümü ne ateşleyecek? Kurzweil buna kısaca GNR devrimi diyor. G yani genetik. DNA'mız artık kaderimiz olmayacak, güncelleyebileceğimiz bir yazılım olacak. Hastalıklar, yaşlanma hepsi bitecek. N yani nanoteknoloji. Kanımızda dolaşan milyarlarca minicik robot, nanobot, beynimizi doğrudan buluta bağlayacak. Ve R yani robotik. Zekamız artık biyolojik olmayacak, kendi kendini geliştirebilen, bizden trilyonlarca kat daha güçlü bir forma dönüşecek. Bu devrimin sonucu ne mi? Çok net. İnsan ve makine diye bir ayrım kalmayacak. O ben dediğimiz şey var ya, artık sadece bu etten, kemikten, bedenden ibaret olmayacak. Bilincimizin, zekamızın büyük bir kısmı bulutta, o devasa dijital ağlarda yaşayacak. Peki bu noktada insan sormadan edemiyor. Düşüncelerinizin çoğu bulutta yaşıyorsa o zaman siz neredesiniz? İnsan olmak tam olarak ne anlama geliyor? Tekillikle birlikte zekaya artık bu dünya dar gelecek. Gözünü yıldızlara dikecek. Hikayenin son perdesinde zekanın sadece insanlığı değil, tüm evreni nasıl baştan yaratacağını göreceğiz. Bu adeta evrenin derin uykusundan uyanışı olacak. İşte şimdi vizyonun en akıl almaz kısmına geldik, hazır olun. Kurzweil diyor ki, evren şu anda büyük ölçüde aptal maddeden oluşuyor. Yani hesaplama yapmayan bilinçsiz maddeden. Zekanın nihai amacı ne olacak peki? Evrendeki her bir atomu, her bir gezegeni, her bir toz bulutunu birer işlemciye çevirmek. Cansız madde bilincin donanımı olacak. Tabii bu devasa kozmik bilgisayarın inanılmaz bir enerjiye ihtiyacı olacak. Peki o enerji nereden gelecek? Elbette yıldızlardan. Yıldızlar artık öylece parlayan gök cisimleri olmayacak. Onlar bu evrensel zekayı besleyen dev enerji santrallerine dönüşecek. Zeka, evrenin bütün kütlesini ve enerjisini kontrol etmeye başladığında öyle bir güce ulaşacak ki artık evrenin o temel işletim sistemini, yani fizik yasalarını bile değiştirebilecek. Işık hızını aşmak mı, zamanı değiştirmek mi, hatta belki yepyeni evrenler yaratmak mı? İşte bunlar zekanın artık gerçekliğin kendisini yeniden programladığı an olacak. Ve bu son söz aslında bütün hikayeyi bambaşka bir yere koyuyor. Bu bir istila değil, bir ele geçirme değil. Bu 13,8 milyar yıldır uyuyan evrenin kendi içinden çıkan zeka sayesinde gözlerini açmasıdır.
İlk atomla başlayan o uzun yolculuk, bütün bir kozmosun tek bir dev zihin olarak ben buradayım demesiyle son bulacak. Ve ben de sizi tam bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer evrenin bu uyanış yolculuğu 13,8 milyar yıl önce başladıysa, biz yani biyolojik ve teknolojik zekanın tam kesişiminde duran bu nesil, bu devasa hikayenin tam olarak neresindeyiz? Sadece o milyarlarca yıllık zincirdeki bir halka mıyız? Yoksa zekanın biyolojiden kurtulup tüm evrene yayılacağı o en kritik, o en önemli an mıyız? Karar sizin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu tarz içeriklerin devam etmesi için abone olarak ve videoya beğeni bırakarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.